Merhaba dostlar, Borsa Pusulası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün grafikleri okumanın en keyifli yollarından birini konuşacağız. Formasyonlar. Formasyon dediğimiz şey aslında grafikte oluşan şekiller. Yani alıcıların ve satıcıların davranışlarının bize bıraktığı izler. Ve işin güzel tarafı şu, bu izleri doğru okursak gelecekte fiyatın ne tarafa gitme ihtimalinin yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi gelin birlikte formasyonların dünyasına girelim. Önce tersine dönüş formasyonlarını, sonra da devam formasyonlarını tek tek madde madde anlaşılır şekilde inceleyelim. Birinci, tersine dönüş formasyonları. Bunlar trendin sona erip tersine dönme ihtimalini gösterir. Baş ve omuzlar formasyonları. Arkadaşlar bu en klasik formasyonlardan biri. Özellikleri şöyle. Grafikte 3 tane tepe görürüz. Ortadaki tepe en yüksek olanıdır. Buna baş deriz. Yanlardaki daha alçak tepelerse omuzlar. Altta bu tepeleri birleştiren bir çizgi vardır. Biz buna boyun çizgisi deriz. Fiyat bu boyun çizgisini aşağı kırarsa yükseliş trendi biter ve düşüş başlar. Hedef, baş ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar aşağı hareket beklenir. Bunu şöyle hayal edin. Fiyat yükselmiş, yorulmuş, 2 kere daha denemiş ama başaramamış. Sonra pes etmiş ve aşağıya dönmüş. Ters, baş ve omuzlar. Tam tersi durum. Yani düşüş trendinin sonunda görülür. Bu kez 3 tane dip oluşur. Ortadaki en derin diptir, bu baş. Yanlarda daha yukarıda kalan dipler de omuzlar. Fiyat yukarı çıkıp boyun çizgisini kırarsa düşüş trendi biter ve yükseliş başlar. Hedef, baş ile boyun çizgisi arasındaki mesafe kadar yukarı. Bu da artık satıcıların gücü bitti, alıcılar sahneye çıktı mesajını verir. İkili tepe formasyonları. Fiyat yukarı çıkar, bir tepe yapar, biraz geri gelir. Tekrar yükselir ama aynı seviyeyi geçemez. İkinci tepe oluşunca ve fiyat aşağı desteği kırınca düşüş başlar. Görünüm, harf olarak M'e benzer. Hedef, tepe ile destek arasındaki mesafe kadar aşağı. İkili dip W formasyonu. Fiyat aşağı düşer, bir dip yapar, biraz toparlanır, sonra tekrar aynı dibe gelir ama daha aşağı inemez. İkinci dipten sonra yukarı kırılım olursa yükseliş başlar. Görünüm, harf olarak W'ye benzer. Hedef, diple direnç arasındaki mesafe kadar yukarı. Üçlü tepe, üçlü dip. Çift tepenin veya çift dibin daha güçlü versiyonudur. Fiyat 3 kere aynı seviyeyi dener ama geçemez. Ne kadar çok deneme olursa kırılım o kadar güçlü olabilir. Formasyonlar. İkinci devam formasyonları. Şimdi sıra trendin mola verip aynı yönde devam edeceğini gösteren yapılarda. Üçgen formasyonları. Üçgenler çok sık görülür ve 3 çeşittir. Simetrik üçgen. Fiyat, daralan bir üçgenin içinde gidip gelir. Ne alıcı ne satıcı baskın, güçler eşit. Genelde kırılım önceki trend yönünde olur. Yükselen üçgen. Alt çizgi sürekli yükselir, üst çizgi ise yataydır. Bu alıcıların güçlendiğini gösterir. Genelde yukarı kırılır. Alçalan üçgen. Üst çizgi sürekli aşağı gelir, alt çizgi ise yataydır. Bu satıcıların güçlendiğini gösterir. Genelde aşağı kırılır. Üçgenlerde en önemli şey kırılım ve hacim. Hacimle kırılırsa sinyal daha güçlüdür. Bayrak ve flama. Güçlü bir hareketten sonra kısa bir mola verir fiyat. Bayrak, küçük paralel bir kanal. Flama, küçük üçgen gibi bir yapı. Kırılım çoğunlukla önceki trend yönünde olur. Hedef, bayrak direği uzunluğu kadar. Bunu şöyle düşünün. Fiyat hızlı koşmuş, biraz nefesleniyor, sonra tekrar koşuya devam ediyor. Kupa ve kup daha çok uzun vadeli grafiklerde çıkar. Önce yuvarlak bir kupa oluşur. Yani fiyat uzun bir süre toparlanır. Ardından küçük bir geri çekilme olur. Bu da kulp kısmıdır. Fiyat kulpun üstünü kırarsa yükseliş başlar. Hedef, kupanın derinliği kadar. Takoz formasyonu. Fiyat daralan bir kanal içinde hareket eder. Yükselen takoz. Alt çizgi ve üst çizgi yukarı gider ama alt çizgi daha dik. Genellikle düşüş habercisidir. Alçalan takoz. Hem alt hem üst çizgi aşağı iner ama üst çizgi daha dik. Genellikle yükseliş habercisidir. Kanal formasyonu. Fiyat belli bir yatay bantta gidip gelir. Yani üstte bir direnç, altta bir destek vardır.
Fiyat bu banttan çıkınca trend aynı yönde devam eder. Formasyonlardan nasıl yararlanırız? Benim kullandığım basit yöntem şu. Formasyonu tanı, önce şekli gör, kırılımı bekle, mum kapanışı olmadan acele etme, hedefi ölç, formasyonun boyu kadar hedef koy, stop loss koy, yanılma ihtimaline karşı mutlaka, hacme bak, hacim varsa sinyalin gücü artar. Dördüncü, formasyonların faydaları. Piyasayı okumamı kolaylaştırıyor. Bana net giriş, çıkış ve stop noktaları veriyor. Disiplinli işlem yapmamı sağlıyor. Ama şunu unutmayın, hiçbir formasyon %100 garanti değil. Sahte kırılımlar çok sık yaşanır. Bu yüzden tek başına değil, destek direnç, trend ve hacimle birlikte değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar, bugün grafiklerde en sık karşılaştığımız formasyonları tek tek madde madde anlattım. Bundan sonra grafiklere baktığınızda artık sadece çizgiler değil, bir anlam göreceksiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve Borsa Busulası'na abone olmayı unutmayın. Yorumlara hangi formasyonu canlı grafikte incelememi istediğinizi yazın, bir sonraki videoda birlikte çözümleyelim. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar diliyorum.